Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel baklava videosu tarifi hazırladım. 3 yufkayı aynı anda açarak gördüğünüz gibi incecik baklava yufkası nasıl açılır ve güzel bir baklava nasıl yapılır? Hadi lafı hiç uzatmadan bu güzel baklavamızın yapım aşamasına geçelim. İlk önce baklavamın hamuru için yoğurma kasesine 1 çay bardağı sütümü ekliyorum. Kullandığım malzemeleri yarım saat öncesinde odasında bekletmeye özen gösterdim. 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi kullandım. Tuzumuzu da 1 çay kaşığı dolu dolu olmayacak şekilde ekleyelim. Çok fazla tuz eklememeye de özen gösterelim. Serpme olacak şekilde ekleyebilirsiniz. Güzelce sıvı malzemelerimi karıştırıyorum. Sıvı malzemelerimizi mutlaka öncesinde yarım saat oda ısısında bekletmeye özen gösterin. Güzel bir baklava hamurunuz olması için. Çırpma teliyle sıvı malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Baklava hamurunda da unumuzu yavaş yavaş eklemeye özen gösterelim. Toplamda 5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı kadar un kullandım. Tabii ki kullandığınız un marka kalitesine göre, yumurta büyüklüğü küçüklüğüne göre değişebileceği için lütfen kontrollü şekilde un eklemeye özen gösterelim. Un olarak çok amaçlı baklavalık böreklik un kullanıyorum. Güzel bir baklava yapmak için her zaman özel baklavalık un kullanırsanız daha güzel baklavalar elde edersiniz. Açarken sizi zorlamaz. Çoklu açmalarınızda ikili üçlü açarken de aralarında yapışma olmaz. Hamurumu toparlayana kadar yavaş yavaş un ekleyerek orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğuracağım. Hamurunuz bu kıvam alana kadar un eklemeniz yeterli. Gördüğünüz gibi ne çok sert ne de çok yumuşak bir hamur elde ettim. Tezgahımı da alıyorum, güzelce özleşene kadar yoğuruyorum. Tezgahımda 2-3 dakika aralıksız olacak şekilde baklava hamurum güzelce toparlanana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Yoğurma işleminde ne kadar güzel yaparsanız baklava hamurunuz da çok güzel özleşir. Tabii ki bu sürede çok fazla uzatmamaya özen gösterin. Sadece 2-3 dakika aralıksız şekilde yoğurmanız tezgahta yeterli. Yeterince yoğurmuş olduğum hamurumu uzunlamasına şerit yapıyorum. Ortadan ikiye kesiyorum ve sonrasında 18 bez olarak ayarlıyorum. Sizler tabii ki 18 bez olarak yapmak zorunda değilseniz, daha büyük tekli olarak açabiliyorsanız 12-15 bez olarak yapabilirsiniz. Daha ufak açıyorsanız 30 bez olarak ayarlayabilirsiniz. Üçlü olarak açabilirsiniz veya beşli olarak da açabiliyorsanız o şekilde de açma yapabilirsiniz. Bezelerimi cevizden büyük olacak şekilde yuvarladım. Mümkün olduğunca yuvarlama işlemini düzgün yapmaya özen gösterelim. Ne kadar güzel bezeleri yuvarlarsanız daha güzel yufkalar açmış olursunuz. Bu arada çok soran takipçilerim için bezelerimi de tarttım. Yaklaşık tam olarak 40 gramdı bezemin bir tanesi. Bezelerimi yuvarlarken ve hemen servis tabağına alırken olabildiğince hızlı olmaya özen gösteriyorum ki bezelerimin üzeri kurumaması için. İlk önce servis tabağına almış olduğum bezelerin üzerine buzdolabı poşeti kapatıyorum ve tekrardan poşet geçirerek hava almayacak şekilde muhafaza ediyorum. Bezelerimi buzdolabında en az 1 saat kadar dinlenmeye alacağım. Sizler ilk defa açacaksanız 2-3 saatte dinlendirerek daha kolay açabilirsiniz. Bezelerimi buzdolabında dinlenirken ben de şerbetinin yapımını başlıyorum. Şerbetim için tencereye 5,5 su bardağı toz şeker, 6 su bardağı su ekleyeceğim. Kullandığım tepsi ölçüm 42 santimlik olduğu için şerbetini de fazla kullanacağım. Sizler tabii ki tepsi ölçünüze göre şerbeti azaltabilirsiniz. Ocağımın üzerine şerbetimi alıyorum. Güzelce şekerin de karışmasını sağlıyorum. Şerbetim şekeri eriyene kadar güzelce karıştırdım. Kaynamaya başladığı an bir tane ufak çeyrek limonumun suyunu sıkıyorum ve limonumun kendisini de şerbetimin içine ekliyorum. Yani güzel bir şerbet yapmak için mutlaka limonun da tam yeterli olması gerekiyor. Öyle 2-3 damla limon eklerseniz şerbetiniz daha erken şekerlenmiş olur baklavanızın içinde. O sebeple bu ayrıntılara çok dikkat edin ve şerbetinizi de kaynatırken lütfen tencerenin kenarında şeker tortularında kalmamasına çok dikkat edelim. Ben kaynamaya başladıktan sonra süre tutmaya başladım. Toplamda yarım saat kaynattım. İlk önce kaynayana kadar yüksek ateşte, sonra orta ateşte yarım saat aralıksız olacak şekilde şerbetimi kaynattım. Kaşıktan artık ağır ağır damladığı an şerbetim olmuş demektir.
Şerbetiniz baklavanız için de çok çabuk şekerlenmemesi için en az yarım saat orta ateşte kaynatmaya özen gösterin. Kesinlikle limonu da az olmasın. Yeterli bir limon suyu eklemeye de özen gösterin. Ve tencerenizin kenarlarında kesinlikle toz şeker kırıntısı olmamasına da dikkat edin. Artık benim şerbetim yeterince kaynadı ve kenara soğumaya alırken ben de bu arada bekletmiş olduğum bezelerimi tezgahıma alıyorum. İlk başta 6 adet bezemi alıyorum. Nişastamın içine atıyorum. Geri kalan bezelerimin de üzerini kapatıyorum kenarda kurumaması için. Ve bezemin altını üstünü güzelce nişastalıyorum. İlk başta parmaklarımızla güzelce bezemizi bastırmaya ihmal etmiyoruz. Ve sonrasında merdane yardımıyla her bezemi pasta tabağı büyüklüğünde olacak şekilde ara ara nişastalayarak açıyorum. Açmış olduğum bezelerimi kenara alıyorum. Geri kalan bezelerimi de hızlı şekilde açmaya özen gösteriyorum. Ne kadar güzel hızlı açarsanız kenarda bekleyen bezeleriniz de üzeri kurumamış olur. Bu arada açma işleminin her detayında lütfen camınızın kapınızın kapalı olmasında özen gösterin. Bezelerimi tepsime yerleştiriyorum. Üzerine buzdolap poşeti kapatıyorum. Ve tekrardan bez kapatarak yaklaşık yarım saat oda ısısında dinlenmeye alıyorum. Yarım saat dinlendirmiş olduğum bezelerimin 3 tanesini tezgahıma alıyorum. Ben yalnız tepsiye dizerken kesinlikle aralarını nişastalamadım. Sadece açmış olduğum nişastayla üst üste koydum. Ve tekrardan üzerini tepside kapatıyorum ki kenarda beklerken diğer bezelerimin de üzerinin kurumaması için. Bezelerimin arasına ilk başta bol nişasta veriyoruz. Bu aşamada bolca nişastalayalım. Sonrasında zaten serpme olacak şekilde nişasta dökeceğiz. 3 tane bezemin arasına bolca nişastaladım ve merdanemle ufak dokunuşlar, baskılar yaparak ilk başta açıyorum. Çok fazla merdaneyle bastırmayalım ki aralarında yapışmaması için. Hamurumuz güzel dinlendiği için merdaneyle bastırdığımızda zaten kolayca açılıyor. Ters çeviriyorum. Alt kısmının da yine aynı eşit büyüklükte olması için. Hamurumuzun ilk temelini merdane ile bu aşamada atıyoruz arkadaşlar. Bu aşamaya ne kadar dikkat ederseniz zaten sonrasında oklavayla açarken hiç zorlanmamış olursunuz. İlk başta kenar kısımlarını olabildiğince merdane ile bastırıyorum. Yufka açarken her zaman kenarlardan daha çabuk kuruma olur. O sebeple olabildiğince kenarlarını merdane ile inceltmeye özen gösteririm ki baklava yufkalarınızın kenarları sonrasında açarken incecik olması için. Bu aşamada da merdane ile açarken de biraz yamuk gibi olur ama hiç problem yapmayın. Sonra oklavayla açarken zaten kolayca düzeliyor kenar kısımları. 35 santime kadar hiç nişastalamadım. Şimdi artık aralarını kontrol ediyorum. Bu aşamada serpme olacak şekilde nişastayı gezdiriyorum ve elimle her yerini güzelce yediriyorum. Mümkün olduğunca yufkalarımızın kenar kısımlarında nişastalamaya özen gösterelim. İlk başta bolca nişasta alıyoruz. Sonrasında serpme olacak şekilde çok az nişasta alıyoruz. Ve sonrasında ufak oklavama geçiş yapıyorum. Kenar kısmından bastırarak yufkalarımı büyütüyorum. Hızlı olmaya özen gösterelim bu aşamalarda. Olabildiğince hızlıca oklavamızın kenarlarından bastıralım. İlk önce yufkalarımızı ileriye doğru ve tezgahımızda kendimize doğru çekerek yufkalarımızı büyütelim. Bezeleri de bekletme aşamalarına dikkat ettiğim için kolaylıkla yufkalarım hemen büyüyor. Hiç yufkalarımın orta kısımlarını elimle bile bastırmıyorum. Sadece oklavamla kenar kısımlarına baskı uyguluyorum ve bezelerimi de güzel dinlendirdiğim için gördüğünüz gibi çok kolaylıkla hemen yufkalar büyüyor. Bakın aralarını kontrol ediyorum. Sadece 2 kere nişastaladım ve gördüğünüz gibi aralarında hiç yapışma olmadı. Artık büyük oklavaya geçiş yapıyorum. Tekli olarak da oklavama sarıyorum ve hızlıca oklavamın kenarlarından baskı uygulayarak yufkalarımı açıyorum. Gördüğünüz gibi kenarlarında hiç yapışma olmadı. Tabii ki ben baklavalık un kullandığım için çok fazla nişasta alamıyorum. Normal un daha çok nişasta yiyor. O sebeple daha çok sık aralarını kontrol edebilirsiniz. Ve ilk defa yapacaksanız daha sık aralarının yapışma olup olmadığını kontrol edin. Oklavama sardığımda da bu şekilde elimle güzelce düzeltiyorum. Yufkamı olabildiğince hızlı açmaya özen gösteriyorum. Ne kadar yufkanızı büyük ve ince açarsanız baklavanız da o kadar güzel çıtır olmuş olur. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar, çok güzel incecik açıldı yufkalarım. Ben bu sefer tepsi baklavası yapmayacağım. Tabii ki sizler tepsi baklavası bile yapsanız mutlaka tepsinizin kenarlarından 6-7 santim kadar büyüklüğünde de açmaya özen gösterin. Şöyle yufkalarımı da silkeliyorum üzerindeki fazla nişastasından arınması için. Artık yeterince inceltmiş olduğum yufkamı tezgahıma alıyorum. Şimdi artık baklavamın şeklini vermeye geldi sıra.
Büyük yufka açtığım için ortadan ikiye keseceğim. Sizler dilerseniz daha ufak yufka açtıysanız tekli olarak yapabilirsiniz. Kenar kısımlarını içeriye doğru katlıyorum yufkamın. Ve sonrasında kıyılmış cevizimi de güzelce yufkamın üzerine döküyorum. Çok bol olmayacak şekilde cevizimi serpiştirdim. İnce oklavama güzelce yufkamı sarıyorum. Ortada düzgü şeklini vermek için. Sonrasında bu şekilde birazcık döndürüyorum. Daha güzel şekli belirgin olması için. Kenara alıyorum. Diğer yufkamı da aynı işlemi yapacağım. İkisini bir kesimini yapacağım. Tekrardan kenar kısımlarını içeriye doğru katlıyorum. Çok fazla ceviz eklememeye özen gösteririm. Şeklini daha güzel vermek için. Oklavamızı sarıyoruz ve tekrardan ortada büzük şeklini veriyoruz. Diğer hazırlamış olduğum hamurumu da alıyorum ve şimdi kesme işlemini yaparak şeklini vereceğim. Her bir yufkamı 3 parçaya ayıracağım. Tabii ki sizler dilediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. İşaret parmağımı kesmiş olduğum hamurumun ortasına koyuyorum ve kenar kısımlarını çok hafif bastırarak kapanmasını sağlıyorum. Çok fazla bastırmamaya da özen gösterin bu kenar kısmı. Bakın işaret parmağımı kesmiş olduğum hamurumun içine alıyorum ve kenar kısmını çok hafif bastırıyorum. Bu işlemi yaparken de olabildiğince hızlı olmaya özen gösterelim. Yoksa aksi halde hamurumuz kurur ve şeklini vermekte de zorlanabilirsiniz. Ben minik yaptığım ufak tek lokmalık gibi, sizler tabii ki daha büyük yapabilirsiniz. Ben bu sefer baklavalarımı bülbül yuvası olarak yapıyorum. Tabii ki sizler bu hamurla istediğiniz baklavaları yapabilirsiniz. Sizler ikili olarak da keserek daha büyük bülbül yuvası yapabilirsiniz veya benim gibi bu şekilde lokmalık olarak yapabilirsiniz. Sonrasında kenar kısımlarında açılmaması için, birbirinden destek alması için şöyle çok fazla sıkıştırmadan birazcık baklavalarımı yakın dizmeye özen gösteriyorum. Çok fazla da sıkı olmayacak şekilde tepsiye yerleştirelim. Sizler böyle yuvarlak tepside yapmak istemiyorsanız normal kendi fırınınızın tepsisinde de yapabilirsiniz. Geri kalan baklava hamurlarımı da hemen hızlıca açmaya özen gösteriyorum. Videomun uzunluğundan da sıkıldığınız yerde ileriye doğru sarabilirsiniz. Bilmeyen arkadaşlar için elimden geldiğince detaylı şekilde anlatmaya özen gösteriyorum. Belirttiğim detaylara dikkat ederseniz sizler de çok kolay baklava yufkaları açabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi aralarında hiç yapışma olmadan kolaylıkla yufkalar yapabiliyorsunuz. Sadece dikkat etmeniz gereken güzel baklavalık bir un kullanmaya önem verin ve mutlaka açma işlemini yaptığınız ortamında ılık olmasına ve rüzgarlı olmamasına da dikkat edin. Hamurlarımız kenarda bekledikçe geri kalan yufkalar da daha kolaylıkla ve incecik açılmış oluyor. Dilerseniz bezelerinizi akşamdan dinlendirip sabah da açabilirsiniz. Tabii ki eğer ununuz daha kaliteli olursa geceden bekletebilirsiniz. Bazen ununuzun kalitesine göre geceden beklettiğinizde sabah açmak zor olabilir. Olabildiğince yufkalarımızı büyütürken nişastasını da yedirmeye özen gösterelim. Çok fazla nişastalamamaya sonrasında özen gösterelim. İlk başta bolca nişastalayalım, sonrasında serpme olacak şekilde nişastalamanız yeterli. Sizler de evde baklavacılar kadar incecik yufkalar açabilirsiniz. Bu detaylara dikkat ettiğinizde ben elimden geldiğince her zaman sizlere tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Evet, geri kalan yine yufkalarımı aynı şekli verdim. Sizlere çok fazla sıklamak adına o aşamaları göstermedim. Tepsiye bülbül yuvalarını çok sıkı olmayacak şekilde ama uç kısımlarında açılmaması için mümkün olduğunca bu uç kısımlarının da kenarlarını birbirlerine değmesini sağlayalım. Tek baklava hamuru ölçüsüyle 2 tepsi baklava yapmış oldum. Büyük tepsimin ölçüsü 42 santim. Borcamım da büyük yuvarlak olan borcamlardan. Bülbül yuvası baklavalarımın üzerine dökmek için tereyağımı ocağın üzerinde erittim. Yaklaşık 450 gram kadar tereyağımı erittim. Üzerinde 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve güzelce yağlı karışımını da karıştırıyorum. Tereyağı fazla kullandım. 2 tepsi olduğu için bunu da belirtmek istiyorum. Bülbül yuvası baklavalarımın üzerine güzelce kaşıkla her yerine gelecek şekilde döküyorum. Normal tereyağı kullanacaksanız erittiğinizde üzerindeki köpükleri ve dibindeki ayranlı kısmı da süzdürmeye unutmayalım. Baklavalarımın üzerinde yağımı ılık olarak ekliyorum. Yağımı baklavalarımın üzerine dökerken ben de size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz.
Baklavalarımın üzerine her yerine gelecek şekilde yağımı gezdirdim. Öncesinde ısıtmış olduğum 180 derece alt üst fanlı ayarda baklavamı pişirmeye alacağım. Baklavamın üzeri çabuk kızarmaması için orta rafın bir altında pişiriyorum. 20 dakika kadar yaklaşık 180 derece alt üst fanlı ayarda kızartacağım baklavamı ve sonrasında 20 dakika sonra alt üst fansız ayarda 160 derecede baklavamın içi de güzelce pişene kadar daha çıtır olması için bu şekilde 1 saat kadar yaklaşık pişireceğim. En son baklavanızın altı da güzel kızarması için fırınınızın tabanına koyun. Yaklaşık orada da 10 dakika kadar pişirmeye özen gösterin. Baklavanızın altı da daha güzel kızarması için. Yaklaşık fırınımda 1 saat 5 dakikada pişirmem yeterli oldu. Tepsi baklavası da olmadığı için tabii ki çok katlı da olmayınca bu baklava daha kolay ve çok pişmiş oluyor. Baklavam fırından çıkınca yaklaşık 1 dakika kadar tezgahımın üzerinde dinlenmeye alıyorum ve sonrasında soğutmuş olduğum şerbetimi baklavamın üzerine dökeceğim. Kenarda soğutmuş olduğum şerbetimin de kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Çok akışkan, sulu bir şerbet değil kesinlikle. Verdiğim şerbet ölçüsü de tek bu tepsi içindir. Diğer borcamdaki baklava için ayrıca şerbet yapacağım. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet, 1-2 dakika bekletmiş olduğum baklava şerbetimizin her yerini güzel işlemesi için mutlaka özenle şerbetlemeye özen gösterelim. Bütün tatlılarımızın üzerine gelecek şekilde şerbeti dökelim. Şerbeti döktükten sonra üzerine tepsi veya hiçbir şey kapatmıyorum. Bu şekilde soğuyana kadar tezgahımın üzerinde dinlendireceğim. Şerbetinin daha güzel çekmesi için. Yaklaşık 3 saat kadar şerbetiyle dinlendirmiş olduğum baklavamı servis tabağına aldım. Bülbül yuvası baklavamın orta kısmına da Antep fıstığı tozu ekledim. Gördüğünüz gibi görünümüyle de çok şık ve güzel bir bülbül yuvası baklavalar olmuş oldu. Tepsideki bütün bülbül yuvalarının orta kısmına Antep fıstığı tozu koymadım. Servis yaparken servis tabağının üzerinde yapıyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Tabii ki Antep fıstığı olmadan da sade olarak da bülbül yuvalarınızı servis yapabilirsiniz veya Hindistan cevizi olarak da süslemesini yapabilirsiniz. Sesten de anladığınız gibi çıtır ve kıyır kıyır baklava oldu. Gönül rahatlığıyla bu güzel baklavayı deneyebilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.